Sevgili dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu yayınımız içerisinde sizlerle birlikte bu FED faiz artışlarının altın ve gümüş için her ne kadar fırsat yaratabileceği ile ilgili konuşacağız. FED'in özellikle yapmış olduğu bu faiz artırımları ileride başına büyük bir bela olacaktır. Kriz ortamları genellikle altının ve gümüşün en çok sevdiği ortamlardır. O yüzdendir FED'in böyle faiz artışlarına çok agresif bir şekilde ben devam edeceği tarafında değilim. Bu da ilerleyen zamanlar içerisinde altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü sert hareketlemeleri beraberinde getirecektir diye düşünen taraftayım. Fed'in 2023 yılı içerisinde agresif bir şekilde faiz artışına gideceği yönündeki Powell'ın son açıklamasının ardından arkadaşlar altın tarafında bizler bir düzeltme hareketi sizlerle birlikte gördük. Fakat bu hareketin 1800 dolarlar civarına doğru altının onsunda sona ereceği beklentimiz vardı ve dediğimiz gibi tam 1800 dolar civarlarında altının onsu ikili dip seviyesini tamamlayarak buradan hareketini tekrardan yukarı yönlü çevirmiş oldu. Bugün tarım dışı istihdam verileri yayınlandı. Tarım dışı istihdam verileriyle birlikte de arkadaşlar 205 bin beklentinin üzerinde gelen tarım dışı işsizlik verilerinin de 311 bin civarında gelmesi ABD ekonomisi açısından olumlu algılandığı için arkadaşlar Fed'in bir sonraki faiz artışı yani 21-22 Mart aralığında gelecek faiz artışlarında 0,50 bas puan değil de 0,25 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönünde algılandı. Bunun algılanmasıyla birlikte de gördüğümüz gibi altın tarafında ve gümüş tarafında yukarı yönlü tekrardan sert hareketleri hep birlikte sizlerle izledik. Buradaki hareketin arkadaşlar özellikle 1800 dolar alt seviyesini baz aldığımız zaman yukarıdaki hareket seviyesinin de 1864 dolar direncinden geçtiğini görüyoruz. Biz burada 64 dolarlık bir marş olanağı gene altının ons tarafında beklentimiz dahilinde olabilir. 1860 doların üzerinde 1941 dolar seviyesine kadar buradaki hareketin yukarı yönlü formasyonu tekrardan oluştu. Bu da altının onsunda yukarı yönlü hareket tekrardan 1941 dolarlar seviyesine kadar altının onsunu yukarı götürebilir. Şimdi takip etmemiz gereken en kuvvetli direnç seviyesi olarak da 1871 seviyesinden geçen, şuradaki 1871 dolar seviyesinden geçen direnç seviyesi olacak. Bunu kırmasıyla birlikte tekrardan 1941 dolarlar seviyesine kadar giden bir altının ons tarafı sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. O yüzden altın yatırımcılarına her zaman sakin olmaları, panik yapmamaları gerektiği yönündeki düşüncelerimi iletiyordum. Bu gram altında olsun, gram gümüşte olsun, ons gümüşte olsun her zaman beklentilerimizi ilettik. Bu türden kriz ortamlarında bakın özellikle faiz arttırımları her ne kadar da ilk etapta olumlu gözükse de arkadaşlar bir ülkeyi durgunluğa kadar sürükleyebilecek olan bir süreci beraberinde getirebilir. O yüzden faiz artırımları her zaman merkez bankaları açısından da iyi bir süreç değildir. Bunu defalarca söyledik. Böyle bir enflasyonist ortamda faiz arttırımlarına gidilmesi ancak enflasyonu yavaşlatabilir. Fakat durgunluğu da beraberinde getirebilir. ABD tarafına baktığımız zaman her ne kadar da resesyon sürecine girmeyecek şeklindeki teknik veriler gelse de bu teknik verilerin doğruluğu her zaman tartışılır sevgili dostlarım. Faiz arttırımıyla birlikte ABD Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyor? Piyasada trilyonlarca dolar biliyorsunuz pandemi dönemiyle birlikte ABD piyasaya trilyonlarca dolar para dağıttı. Şimdi faiz arttırma yöntemiyle de bu trilyonlarca doları geri çekmeye çalışıyor. Fakat oradaki gene hükümet kanadına baktığımız zaman hükümet kanadı ve Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaları ele aldığımız zaman da ABD'nin özellikle FED Merkez Bankası'nın bir an önce faiz arttırımlarını durdurması yönündeki telkinleri bulunuyor. Çünkü ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarına böyle agresif bir şekilde tekrardan devam etmesi, 2023 yılında da agresif bir şekilde bu faizleri devam ettirmesi dünya genelinde büyük bir krizin tetikleyicisi olabileceği, gelişmekte olan ülkeler üzerinde de arkadaşlar olumsuz bir etkiye sebebiyet verebileceği konuşuluyor. Krizin yeni başladığını söyleyebilirim. Özellikle durgunluk süreçleri firmalar açısından da oldukça zorlu bir sürecin başlayacağı anlamı taşır. ABD Merkez Bankası da bu agresif faiz arttırımlarını arkadaşlar belli bir yerden sonra artık gidemeyecektir. Çünkü artık ekonomisi bu faiz arttırımlarını kaldıramaz seviyeye taşıyacaktır. O yüzden de bu dönemler ve bu süreçler artık faiz indirimi şeklinde ABD tarafında yaşanacak olmasından kaynaklı olarak da altın ve gümüş tarafı beklentilerim dahilinde bu sene rekor kıracaktır diye düşünen taraftayım. Benim ons altımda
Beklentim ilk etapta 2200 dolarlar seviyesine doğru ons altının yukarı yönlü hareketine devam edeceği yönünde. Burada agresif sürecin başlayacağı yerde benim için 1941 doların üzerindeki kapanışların görülmeye başladığı süreç olacak. Bu süreçle birlikte de altın yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir ve sizlerle birlikte takip ettiğimiz büyük çanak yukarı yönlü kırılacaktır. Burada 1800 dolardan bu çanağın yukarı yönlü hareket edeceğini hep birlikte analiz etmiştik ve bu grafiği de sizlerle birlikte takip ediyoruz. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında ons altın bazlı olarak gene yukarı yönlü hareketini gösterdi. Bizler için 1080 TL bir dip seviyesiydi gram altında özellikle ve gram altın düşeni kırdıktan sonra grafik üzerinde yukarı yönlü hareketini bugünkü tarım dışı istihdam verilerinin de iyi gelmesi, Fed'in faiz arttırımlarını agresif şekilde devam ettiremeyeceği yönündeki algının da piyasaya verilmesiyle birlikte gram altında da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Şimdi burada kısada ilk hedef 1145 Türk Lirası civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte izleyeceğiz. 1145 bizim için önemli bir rakam. Haftalık kapanışta özellikle bakalım gram altın 1145 TL seviyesi üzerinde kapatabilecek mi? Altının en sevdiği kriz ortamları ve enflasyonist süreç içerisinde bile maliyetine baktığımız zaman arkadaşlar şu an itibariyle gram altın ons bazlı olarak düşük seviyelerde kalan bir altın. Burada da 1400 TL civarına doğru bu haftalık kapanışlarla birlikte orta vade bir hedefimiz vardı. Gram altının da 1400 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum. Bunu düşünürken dolar Türk lirası tarafına bakacak olursak arkadaşlar dolar Türk lirası tarafında şimdi birazdan gram altın tarafına yeniden dönelim. Bir dolar Türk lirası tarafına gidelim. Dolar Türk lirası tarafına gittiğimiz zaman burada bir müdahalenin olduğu mum hareketlerinden gözüküyor arkadaşlar. Bugün özellikle 18.60'a doğru tekrardan bir satış hareketi dolar Türk lirasında yaşadık. Dün de 18 lira 55 kuruş civarına doğru iğnelemeler olduğunu 4 saatlik grafiklerde görmüştük. Bugün itibariyle günlük grafik üzerine baktığımız zaman bu hareketlerin tekrardan gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat burada dolar Türk lirasında 18 lira 80 kuruş gerçekten önemli bir seviyeydi. Bu seviyenin altında kapanışlar yaptırılamıyor. Bu seviyenin altındaki hareketlerin birer alımla karşılaşacağı yönündeki öngörülerimiz vardı. Dolar 10 lira olacak şeklinde açıklamalarda bulunan ekonomistlerin bu yorumlarıyla ilgili sizlerle birlikte video yapmıştık ve doların 10 liraya düşemeyeceğiyle ilgili de fikrimizi belirtmiştik. Bugün itibariyle gene baktığınız zaman da doların arkadaşlar 19 TL'ye yakın bir seviyede fiyatladığını hep birlikte görüyoruz. Tabi burada kısa vade hedefimiz 19 lira 50 kuruştur. İlk etapta dolar kurunun ben bu 19 lira 50 kuruş civarlarına doğru hareket edeceğini hala da düşünen taraftayım. Daha sonraki hareketinde 21 TL'ler, 23 TL, 25 TL veya deprem maliyetleri, ülke üzerindeki etkisi ve toparlanma hızımız düşük kalırsa da hızlı bir şekilde toparlanamaz isek de dolar kurunun 30 liralara kadar da yükselme ihtimali oldukça fazla olacaktır. Ekonomi üzerindeki yük günden güne artacaktır. Cari açık tarafındaki verileri sizlerle paylaşmıştık. Orada da cari açık verilerinden gelen bir 12 milyar dolarlık Şubat ayı cari açığı var. Bu da oldukça ekonomi üzerinde olumsuz bir baskının devam ettiğini gösteren seviyelerdir. Kısa vadeli borç ödemelerimize baktığımız zaman gene onlarda 150-160 milyar doların üzerinde. Merkez Bankası brüt rezervlerine baktığımız zaman 9,5 milyar dolarlık bir azalış göze çarpıyor. Bu azalış da Merkez Bankası'nın dünkü videomuzda yaptığımız gibi dolar kurunda acaba müdahil mi şeklindeki soruları bizlere sorduruyor arkadaşlar. Birçok Goldman Sachs olsun biliyorsunuz onunla birlikte birkaç yatırım kuruluşu daha seçimle ilgili politikalar açıklıyorlar. Onların da yapmış olduğu dolar 15 TL mi yoksa 30 TL mi seçimle ilgili açıklamaları vardı. Onunla ilgili bir video da yaptık. Dolarla ilgili özellikle bu videoyu da mutlaka seyredin. Orada da önemli açıklamalarımız mevcut. Onlar iktidarın seçimi kazanması durumunda TL'nin bir rally süreci içerisine gireceğini açıklıyorlar. Bu doğru mu? Böyle bir şey olabilir mi? O kadar da iyimser olmaya gerek yok arkadaşlar. O günkü duruma göre bakacağız. O günkü durum içerisinde eğer ki yapılan analizler doğrultusunda ülkeye bir yabancı sıcak para girişi görebilir isek işte o zaman gerçekten TL'de bir rally, borsada bir rally dönemi içerisinde olabiliriz. Ama şu an itibariyle dolar kurunda aşağı yönlü hareketler sürekli alımla kapatıyor ve bir önceki günün üzerindeki mumun üzerinde kapanışlar gerçekleşiyor. Bu da hala da 19 lira 50 kuruş seviyesine gitmekte hevesli olan bir dolar Türk lirası maalesef ki karşımıza çıkıyor sevgili dostlarım. Dolarda da yön hala da yukarı. Şimdi gram altın tarafına tekrar dönelim.
Çünkü dolar Türk lirasında yukarı yönlü beklentimiz, ons tarafında yukarı yönlü beklentimiz. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası yarın biliyorsunuz faiz kararlarını açıklayacak. Orada da Christine Lagarde'ın ECB'nin biliyorsunuz başkanının yapacağı faiz arttırım kararı var. Avrupa Merkez Bankası'nın 0,50 bas puanlık bir faiz artışına gideceği yönünde piyasalar tarafından beklenti var. O da Euro Türk Lirası tarafında fiyatlanıyor. Euro Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmesi anlamını taşıyacaktır. O yüzden Euro'daki arkadaşlar da ana hedef bölgemizi 22 TL civarından geçen bölgeyi bekleyebilirler. Dolardaki 19.50, ons tarafında 1941 dolar kısa vade beklentimizle birlikte arkadaşlar gram altın tarafında da ana hedef bölgemizde 1145 ve 1158 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Burada haftalık kapanış 1145 TL üzerinde gelir ise de gram altında beklentimiz 1207 TL civarına doğru yeni bir fiyatlamanın geleceği yönünde. Burada da bir çift dip formasyonumuz oluştu. Gram altın takip eden arkadaşlarımız bu formasyonu da takip etsinler. İlk etapta buradaki hareket yukarı yönlü 1145 direncini kırabilirse 1207 TL civarına doğru gram altındaki hareketi tetikleyecektir diye düşünen taraftayım. Ons gümüş, evet ons gümüş tarafına bakalım. Orada da ABD verilerinin ardından güzel bir yükseliş oldu. Ons altın ve ons gram altın tarafına bakacak olursak, kıyaslayacak olursak ons gümüşün düşüşü arkadaşlar biraz daha agresif oldu. Fakat bu gümüşün karakteristik özelliğidir. Gümüş daha sert tepki verip yukarı yönlü hareketlerde de daha sert yukarı yönlü hareketler gösterebiliyor. O yüzden gümüşte şu an itibariyle baktığımız zaman bizlerin düşüş yönlü bu hareketin tam bakın şurada çizdiğimiz destek seviyesine değmediğini görüyoruz. Buradaki alan gümüşün onsu içinde bir alım fırsatı yaratabilecek bir alan. Tabi bu her zaman için tam bu destek noktasına değecek anlamı da taşımaz. Buralardan da tekrar geri dönüşler başlayabilir. Ama gümüşün de ilk gideceği nokta arkadaşlar 25 dolar seviyesine kadar yükselişini devam ettirecektir. Ons bazlı gümüş tarafına baktığımız zaman ve burada bir formasyon oluşturup 25 doların üzerindeki hareketlerde de 30 dolar seviyesine kadar bu gümüşün onsundaki yukarı yönlü hareketi altının onsuna nazaran bir anda ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünen taraftayım ben. Sizler de kendi düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman da 12.48 lira kadar bir fiyatlama. Yukarıda bu fiyatlamanın 12 lira 70 kuruş seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyorum. 12.70 önemli bir rakam. Uzun zamandır sizlerle 12.70'in önemine değinmiştik. Burası bir kere yukarı kırıldı ve tekrardan ikinci denemesini yapıp bu 12.70 Türk lirasını yukarı yönlü kırıp yoluna devam edecek bir gümüş olacağını düşünüyorum. Gümüşte hala 16.42 kısa vade hedefimdir. 17.72 orta vade hedefim ve 23 lira uzun vade hedefim şeklinde bu fiyatlamanın devam edeceğini düşünen taraftayım. Ben gram gümüşte 23 liraları bekleyen tarafım uzun vadeli yatırımcı arkadaşlarımız için bu seviyeleri de belirtmek isterim sevgili dostlarım. BTC tarafına baktığımız zaman Bitcoin'deki fiyatlamalar 22.000 dolar seviyesine kadar burada aşağı yönlü bir yatay hareket beklediğimi söylemiştim. Bugün o yatay hareket daha da aşağı yönlü evrilmiş ve kırılmış durumda. Bitcoin'de bu hareketler buradan tekrardan yukarıya dönebilir mi? Bu tabii Bitcoin çok ters bir para birimi. Düşeni yukarıya yönlü kırdı ve 25.000 dolara kadar bir fiyatlama gerçekleştirdi. Fakat tekrardan yükselen trendin yukarı yönlü kırıldığını günlük grafikte izliyoruz. Şimdi tekrardan bu hareketin yukarı yönlü dönebilmesi için Bitcoin'in 22.000 dolar üzerinde kapanışlar görmesi şart. Bu kapanışları göremediği sürece buradaki hareket biraz daha aşağı yönlü evrilebilir arkadaşlar. O yüzden Bitcoin takip eden sevgili dostlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. 4 saatlik yine grafik üzerinde Bitcoin'e bakacak olursak buradaki hareketlerin sıkıştığını, düşen trendin kırıldığı halde tekrardan ters bir şekilde aşağı yönlü şuradaki gap boşluğunu kapatma yönüne doğru geldiğini görüyoruz. Bu gap önemli olacak. Sizlerle birlikte o takipteyiz. Buradan tekrardan dönüş yapabilirse arkadaşlar işte bir tekrardan yükseliş hareketi başlatabilir. 19.400 seviyeleri önemli. 19.400'ün altına inmediğimiz sürece burası kuvvetli bir destek şeklinde devam edebilir. Benim kısa vade, orta vade hedefim Bitcoin'in 15.000 seviyelerinde yapmış olduğu dipteki finalini 32.000 dolar seviyesinde yapacağı yönündeki düşüncem var. Teknik analizim var. O yüzden aşağı düşüşlerin
bir fırsat olarak Bitcoin'de değerlendirilebileceğini, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bir maliyet düşürme sürecini beraberinde getirebileceğini düşünüyorum. Son dakika haberleri önemli, ekonomi haberleri önemli. Bunları takipte kalın arkadaşlar. Bu haberler doğrultusunda gelecek haberlerden çok kısa sürede etkilenen bir dijital para karşımızda. Bunun henüz e, yatırımcısını memnun edecek bir seviyeye gelebilmesi için de arkadaşlar bir 100 bin dolarlar seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü bir hareket başlatması lazım. Ama 60 bin dolarlar seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Onun düzeltmesi de gene sert oldu arkadaşlar. 15 bin dolara kadar bir düzeltme süreci yaşadı. Dip süreçleri genellikle böyledir. İnsanları biraz bekletebilir, üzebilir. Fakat ben 15 bin doların artık altında bir Bitcoin beklemiyorum. Kendi adıma beklemiyorum. Buradan yükselişin ilk etapta düşüşler de görülse bile 32 bin doları artık ikinci turda tekrardan Bitcoin'i göreceğini düşünen taraftayım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.